Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere narsisti nasıl dize getirirsiniz ya da narsistin manipülasyonlarını nasıl etkisiz kılarsınız? Bugün biraz bundan bahsedeceğim. Çünkü çok detaylı işlemler bile olsa bazen narsisti gerçekten dize getirmek zor olur. Ama ufak tefek bazı noktalar var. Çünkü narsistin manipülasyonlarına maruz kalmamamız lazım. Bunlardan 3 madde çıkarttım sizler için. Bu 3 maddeyi uyguladığınızda zaten belli bir kıvama gelir. Narsist dediğimiz toksik insan. Bunlardan bir tanesi şu: anlayış gösterin. Şimdi narsiste baktığınızda narsist neden hoşlanıyordu? Övülmekten hoşlanıyordu. Sizi suçlu çıkartmaktan hoşlanıyordu. Kendisi hep haklıydı. Şimdi buradaki nokta bir müddet hani nabza göre şerbet deriz ya. Narsistin burada esas yaptığı nokta aslında sizi gaza getirip galeyana getirip bağırıp çağırmanızı istemek. Sizin üzülmenizi, sizin mutsuz olmanızı istiyor. O sebepten dolayı enerji olarak sizden besleniyor. Bu enerjiyi biraz kısıtlayacağız. Hani diyoruz ya mesela tepkisiz kalın diye. Fakat burada madem narsisti dize getireceğiz ya da etkisiz kılacağız, sadece tepkisizlik etmeyebilir. Burada sen haklısın noktaya girip anlayış göstermek gerekebilir. Mesela size ya artık kendine bakmıyorsun, artık göbeği saldın, kendinle ilgilenmiyorsun gibi serzenişte bulunan narsistlere şöyle bir cevap verebilirsiniz. Evet haklısın ya. Bu aralar kendime bakamadım. Bu aralar diyetime sadık kalamadım. Bu aralar kendimden geçtim, göbeği bile bıraktım deyip ama daha farklı bir şekilde diyete başlayacağım. Bir spor yapacağım en azından. Evde kendime bakacağım. Bu konuda haklısın dediğinizde narsist üsteleyemez. Ne olur? Kendisini daha fazla egosunu yükseltir halde bulur. Bir şey düşünün, bu narsistin egosunu bir balon olarak düşünün. Şişer 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 o balon bir yerde patlar. Patladığında size zarar vermez, kendisine zarar verir. Bırakın şişkin egosunu şişirmeye devam etsin. Fakat hakaret tarzında noktalara girerse tepkisiz kalmaya devam edin. Burada sadece anlayış göster dediğimizde onun çıkarlarına hizmet ettiğinizi zannetsin. Sadece zannetsin. Siz arka planda sadece anlayış gösterdiğinizde, onu onayladığınızda içten içe kendinizi de onaylayın. Yani ona anlayış gösterdiğinizde şöyle düşünmeyin. Aa o ne derse o oluyor tarzında düşünmeyin. Siz arka planda gene kendi kişisel bakımınıza özen gösterin. Gene arka planda düşüncelerinize sadık kalın. İkinci noktamız ise belirsiz olun. Yani mesela belirsizlik de bunlar da bir manipülasyon tekniğidir aslında ama narsistin manipülasyonuna karşı duracağımız manipülasyonlar. Örnek vereceğim. Genelde köpek örneğini veririm. Siyah köpekler hakkında konuşuyorsunuz ya da köpekler hakkında konuşuyorsunuz. Siyah köpeği seviyorsunuz. Ama belirsizlik burada şuna başlıyor. Siyah köpek de hangisi? Alman kurdu mu, Doberman mı, Rottweiler mı? Hangisi olduğunu söylemeyin. Sadece siyah köpek. Gerekirse detaylandıracaksınız, uzun burunlu deyin. Bunların hepsi uzun burunlu. Sonuçta köpeklerin hepsi uzun burunlu. Yani buradaki hadise, buradaki nokta aslında detay vermemek. Belirsiz. Yani çarşıya çıkmak istiyorsunuz ama belirli bir nokta değil. Çarşıya çıkacağınızı söyleyebilirsiniz ama nereye gideceğinizi söylemeyin. O kafasında kursun. Sonuçta seni sevmediğin yere gitmem dediğinizde, senin istemediğin yere gitmem dediğinizde o sadece kafadan kurmakla kalacak. Detayı öğrenemeyecek. Bırakın öğrenmesin, belirsizliğe devam edin. Burada yaptığınız bir anlayış göstermek, iki belirsiz kalmak. Yani evdesiniz ama ne yaptığınızı bilmiyor. Dışarıdasınız, nerede olduğunuzu bilmiyor. Köpek seviyorsunuz ama hangisini sevdiğinizi bilmiyor. Çiçek seviyorsunuz ama papatya mı gül mü bilmiyor. Bırakın bilmesin. Sizi daha derinden tanımasına izin vermeyin. Çünkü o sadece kendi egosuyla, kendi narsistliğiyle baş başa kaldığında hep kendisini yüceltmeye devam edecektir. Oysa siz arka plandan kendi isteklerinizi gerçekleştireceksiniz. Bu sizi zayıf mı gösterecek dediğimde evet bir noktada zayıf gösterecek ama siz zayıf değilsiniz. Buradaki nokta şu. Üçüncü maddeye geleceğiz zaten. Üçüncü madde de size tam bu iki manipülasyon tekniğini de yani aslında manipülasyondan korunma tekniği de bir pekiştireç olacak. Bunların ikisini yaparsanız zaten üçüncü etkili olacak. Bizim üçüncü maddemizde Hitler'in propaganda bakanı vardır, Joseph Goebbels.
Ne yapardı? Hitler'i düşünün. İnce, çelimsiz, kısa boylu bir adam. Fakat bütün dünyada resmen kıyım yarattı. Peki bunu nasıl ön plana çıktı? Goebbels'in teknikleriyle. Yani aslında Hitler zayıf gözüktü. Hiçbir şekilde sıkıntı çıkartmaz diye gözüktü. Fakat herkese kök söktürdü. Şimdi buradaki hadise de böyle. Yani ilk iki manipülasyon önünü keseceğimiz teknik. Bir, karşı tarafa anlayış gösteriyoruz. Tabii bu zayıflık olarak gözükecek ya olsa da zayıflık değil. İkincisi belirsiz olacağız. Kestirilemez olacağız. Üçüncüsü ise zayıf gözüktüğümüz için bizden herhangi bir farklı bir şey beklemeyecek. Bizden sadece beslediğini düşünecek. Bu narsist dediğimiz kişi. Çünkü aslında narsist bizim avucumuzun içerisinde. Düşünsenize enerji olarak bize bağlı. Kendi egosunun şişkinliği için bize bağlı. Karşı taraftan başka taraflardan gördüğü değersizlik hissini nerede tamamlayacak? Bizimle tamamlayacak. Aslında narsisti avucun içine almak kolay. Ama bu üçüncü nokta biz zayıf gözükmemize rağmen zayıf olmadığımızı hiçbir zaman fark etmediğinde biz kendi öz değerimizi, öz saygımızı kaybetmezsek, biz kendi değerimizi bilip gerekirse spordur, kültürel arttırmadır yani kendi öz değerimizin farkındalığıyla hareket edersek onun bizi zayıf görmesi önemli değil. Çünkü dedim ya avucumuzun içerisinde bir müddetten sonra bırakın narsistin bize istediği kadar aşk bombardımanı yapması, love bombing ya da ortadan kaybolması, ghosting bizde işe yaramayacaktır. Tam tersine biz ortadan kaybolmaya kalktığımızda o değer bulacağı nokta olmayacak. Onun kendi şişkin olgusunu yükselteceği yer olmayacak. O yüzden size muhtaç hale gelecek. Peki burada ne yapacağız? Zayıf göstereceğiz kendimizi de aslında zayıf olmadığımızı çevremizle bilecek. Biz burada kendi öz saygımızı yükselterek aslında dışarıya karşı biz buyuz dediğimizde zaten narsist sizi ne aldatmaya başlayabilecek ki en büyük özelliğidir ne yalan söyleyebilecek. Çünkü korkacak. Narsist ne istiyordu? Narsist kendisinin yanında genel kültürü yüksek, maddi gücü yüksek, kendisine öz saygısı, özleri yüksek insanları istiyordu. Narsist bizi terk ederken ne yapıyordu? Öz değerimizi yok ediyordu. Bizi her tartışmada suçlu ilan ediyordu. Fakat biz tartışmalarda ona hak verdiğimizde ne olacak? Suçlu ilan edemeyecek. Suçlu olursa kendisi olacak. Tepkisiz de değiliz ama tepkiyi ondan yana veriyoruz. Peki bunun yanı sıra belirsiziz. Sağımız solumuz belli olmuyor. Oraya gideceğiz diyoruz ama orada nereye gideceğimizi belli etmiyoruz. Evde oturuyoruz fakat evde ne yapıyoruz? Kitap mı okuyoruz? Kendimizi mi geliştiriyoruz? Spor mu yapıyoruz? Pilates mi yapıyoruz? Bilmeyecek. Biz öz değerimizi, öz saygımızı yüksek tutmaya devam edeceğiz. Ve propaganda bakanı gibi, Goebbels gibi çevremize bizim ne kadar dik durduğumuzu, ne kadar saygımızın yüksek olduğunu gösterdiğimizde zaten narsist ayrılamayacak. Ama nasıl elimizde tutacağız narsisti? Nasıl dizimizin dibinden ayırmayacağız? Nasıl yalan söyleyemeyecek? Çünkü bizden kurtulmak istemeyecek ya da bizi değersiz görüp başka yerlere gidemeyecek. Aksine kaybetme korkusu yaşayacak. Hatta gerekli noktalarda ufak şoklamalar bile yapılır. Ufak şoklama dediğimiz bir anda ghosting'i biz uyguladığımızda yani narsistin kurbanı ortadan bir kaybolduğunda bütün gün boyu mesaj atmadı, cevap vermedi. Delirecek narsist. Fakat burada güzel bir bahane olacak. Ya telefon sessizde olmuş olacak ya siz müsait değildiniz, evdeydiniz, duştaydınız, kitap okuyordunuz, telefonun sesini duymadınız, telefon arıza yaptı. Bahaneler çok olabilir. Fakat narsisti inandıracak bahaneler olduktan sonra narsist de aynı şekilde nasıl ki size bir dopamini salgılatıyor, bir indiriyor aşağıya çekiyor. Bir yükseltiyor, bir indiriyor. Bu sefer ne oluyor? Siz bağımlı hale geliyorsunuz değil mi? İşte aynısını ona uyguladığınızda, bu dediğim 3 teknikle onu uyguladığınızda narsist emin olun size yalan söylemekten çekinecek. Çünkü kaybetme korkusunu çok fazla yaşayacak. Bu bahsettiğim narsist ilişkinin yeni başlarında ya da ne bileyim sevgililik döneminde falansa zaten uğraşmayın. Bırakın narsisti. Fakat eğer narsisten kurtulamıyorsanız bu sizin eşiniz, çocuğunuz, anneniz, babanız, kardeşiniz ya da iş yerinde patronunuz, iş arkadaşınız olabilir. Şimdi bunlardan kurtulamıyorsanız, kurtulmak istemiyorsanız ki
aile yakınından zaten kurtulmak istemez. Onu dizinizin dibinden ayırmamanız gerekiyorsa ya da avucunuzun içinde tutmanız gerekiyorsa bu küçük teknikleri uygulayabilirsiniz. Peki bununla sınırlı mı? Tabii ki değil. Ama bunlara karşı halen daha patolojik bir sergi gösteren, patolojik bir davranış gösteren narsist varsa o zaman mecbur bir mentörlük almanız ya da eğitimlere katılmanız gerekecektir. Bunun dışında neler yapabilirsiniz? Bunun dışında narsisti pohpohlayın demiyorum, anlayış gösterin diyorum. Bakın bu ince bir çizgidir. Anlayış göstermek ona hak vermektir ve tartışmayı bitirmektir. Tepkisiz kalmak narsisti korkutur ama narsisti daha fazla galeyana getirebilir. Bundan tarafa çıkabilirsiniz. Bu sizin kendinizi zayıf göstermek demek değildir. Fakat zayıf göstermek de bir manipülasyon tekniğidir. Aslında içinizde yatan büyük bir gücü siz narsiste göstermemiş oluyorsunuz. Yarın bir gün narsistle görüşmeyi kestiğinizde o gücü kaybetmemek için size türlü taklalar atacaktır narsist. Diyorum ya, zaten ilişkideyseniz zaten boş verin narsist. Tam bir toksiktir. Ama kopamayacak gibiyseniz, eşiniz ailenizden biri ise, iş yerinizden biri ise, o zaman bu tekniklerle narsisti çok net bir şekilde avucunuzun içerisinde tutabilirsiniz. Bu konularla ilgili eğitimlerimiz mevcut. Bu konularla ilgili mentörlüklerimiz mevcut. Sadece narsist değil, toksik ilişki, hatta narsistten ya da toksikten kurtulduğunuzda tekrar kendinizi nasıl yenileyeceğinizi bilmiyorsanız, bunlar hakkında da sizlere mentörlük yaparak, eğitim vererek destek olabiliyoruz. Ama narsiste dikkat edin, toksiye dikkat edin. Çünkü bu teknikleri sürekli uygulamanız gerekecektir. Ona anlayış gösterip, beklenmez olup, kestirilmez olup, aynı zamanda bir propaganda bakanının yaptığı gibi çevrenize dik durup arka planda kendinizi yüceltmeniz ve öz saygınızı yükseltmeniz gerekecektir ve bu sürekli olacaktır. Belki yorar ama sonuç itibariyle narsisti avucunuz içerisine alırsınız. Çünkü narsist başka türlü zaten dize gelmez. Narsiste en fazla korkutacağınız ufak tefek şoklamalar, kaybetme korkusu yaşatmalar, onlar da kısa süreli olacaktır. Sonra tekrar yapacağını yapar narsist. Fakat bu teknikleri sürekli uygularsanız sürekli ona anlayış göster ama zayıf olma. Sürekli beklenmedik ol, kestirilemez ol ama arka planda istediğini yap. Sürekli olarak etrafa dik durmak ama dik durmak derken gerçekten dik olmak. Gerçekten sağlam, özdeğeri yüksek, öz saygısı yüksek olmak. Ama narsiste karşı sanki her şeyi o biliyormuş gibi davranmak. Bu sizi uzun bir müddet narsisti avucunuzun içinize almasını sağlayacaktır. Tekrar görüşmek üzere bir sonraki videoda tekrardan bilgilendirmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.